Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Arılar olmasa ne olurdu biliyor musunuz? Arıların mucizevi dünyası. Arılar doğanın en çalışkan ve en organize canlılarından biridir. Bu küçücük canlılar dünyanın ekosistemini dengelemek ve insanlık için hayati öneme sahip gıdalar üretmek konusunda büyük bir rol oynar. Arılar hakkında ne kadar çok bilgi edinirsek onların mucizevi dünyasına o kadar çok hayran kalırız. İşte arılarla ilgili ilginç ve hayranlık uyandıran bilgiler. 1. Arılar ve polinasyon. Arılar çiçekten çiçeğe dolaşarak polen taşır ve bu süreçte bitkilerin döllenmesini sağlarlar. Bu döllenme süreci olmadan birçok bitki meyve veya tohum üretemez. Bilim insanları dünyadaki bitkilerin %75'inin polinatörlere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Arılar sayesinde tarım ürünlerinin verimi artar ve çeşitlilik korunur. 2. Bal yapma süreci. Arılar bal yapmak için yoğun bir ekip çalışması sergiler. Süreç şu şekilde işler. İşçi arılar çiçeklerden nektar toplar ve bunu midelerindeki özel bir bölümde saklar. Nektar arının midesindeki enzimlerle birleşerek bala dönüşüm süreci başlar. Kovanlarına döndüklerinde bu nektarı diğer arılara aktarırlar. Nektar arılar tarafından peteklere yerleştirilir ve kanat çırpmasıyla suyu buharlaştırarak yoğun bir kıvam alması sağlanır. Son olarak peteğin üzeri bal mumuyla kapatılır. 3. Mükemmel geometri, altıgen petekler. Arılar peteklerini inşa ederken bal mumunu kullanır ve inanılmaz derecede simetrik altıgen şekiller oluştururlar. Bu şekil maksimum depolama alanı en aza malzeme kullanarak sağlar. Daha ilginci, arılar peteği her zaman ortadan başlayarak kenarlara doğru genişletirler. Bu mühendislik harikası bir düzen sağlar. Altıgen şeklin oluşumu bal mumunun doğal sıcaklığında biraz yumuşaması ve arıların mükemmel koordinasyonuyla mümkün olur. Bal mumu üretimi. Bal mumu işçi arıların karınlarının alt kısmında bulunan özel bezlerden sağlanır. Bal mumu başlangıçta sıvı olarak salgılanır. Ardından havayla temas ettikçe sertleşir ve petek yapımında kullanılır. 1 gram bal mumunu üretmek için arılar yaklaşık 8 gram bal tüketir. 5. Arılar ve dans dili. Arılar bilgi paylaşımı için dans ederler. Bir arı bir çiçek kaynağı bulduğunda kovana döner ve diğer arılara dans ederek nektarın yerini anlatır. Bu dansa titrek dans, vakka dansı denir. Dansın şekli ve yönü çiçeklerin uzaklığını ve konumunu detaylı bir şekilde aktarır. 6. Kraliçe arının görevi. Bir kovandaki en önemli birey kraliçe arıdır. Kraliçe koloninin devamlılığını sağlamak için yumurtalar bırakır. Günlük olarak 1500'e kadar yumurta bırakabilir. Kraliçe arının etrafında işçi arılar bulunur ve sürekli beslerler. 7. Arıların mükemmel hafızası. Arılar 5 kilometreye kadar olan bir mesafede çiçeklerin yerini hatırlayabilir, yollarını kaybetmemek için güneş ışığını, yer şekillerini ve koku sinyallerini kullanırlar. Ayrıca bir çiçek kaynağını işaretlemek için özel kokular bırakırlar. 8. Balın ömrü. Bal doğru koşullarda saklanırsa bozulmayan bir gıdadır. Antik Mısır mezarlarında bulunan binlerce yıllık balların hala yenilebilir olduğu tespit edilmiştir. Bu balın doğal koruyucu özelliklerinden ve düşük su içeriğinden kaynaklanır. 9. Arıların sosyal yaşamı. Bir kovan işçi arılar, erkek arılar ve kraliçe arıdan oluşur. İşçi arılar dişi olup kovandaki her işi üstlenirler. Nektar toplamak, bal yapmak, bal mumu üretmek, kovandaki larvaları beslemek ve kovanı temizlemek. Erkek arıların tek görevi ise kraliçeyi döllemektir. 10. Arıların vücut yapısı. Bir arının vücudu 3 bölümden oluşur. Baş, göğüs ve karın. Baş kısmında bulunan antenleri arıların koku ve dokunma duygularını sağlar. Ayrıca arılar 12.000'den fazla fotoğraf algılayıcı içeren bileşik gözlere sahiptir. Bu gözler ultraviyole ışığı algılayabildiği için çiçeklerin detaylarını insanlardan farklı görmelerine olanak tanır. 11. Arılar ve doğanın dönüşümü. Arılar sadece bal üretmezler. Aynı zamanda çevredeki bitki örtüsünün canlı kalmasını sağlarlar. Arı popülasyonlarının azalması doğal dengeyi ve insanları doğrudan etkiler. Bu nedenle arıları korumak ekosisteminin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. 12. Arılar ve ilginç rekorlar. Bir arı yaşamı boyunca yalnızca bir çay kaşığı kadar bal üretir. Ancak bir kovan yılda yaklaşık 30 kilogram bal üretebilir. Arılar saniyede 200 kez kanat çırparak uçabilirler. Dünya genelinde 20.000'den fazla arı türü bulunmaktadır. Balın faydaları. Doğanın altın şifası. Bal yalnızca tatlı bir gıda değil, aynı zamanda binlerce yıldır sağlık için kullanılan doğal bir mucizedir. Doğanın bize sunduğu bu altın sıvı hem besin değeri hem de şifa özellikleriyle hayatımızda önemli bir yer tutar. İşte balın insanlık sağlığı üzerindeki en önemli faydaları. 1.
doğal bir enerji kaynağı. Bal, karbonhidratlar açısından zengin bir gıdadır. Hızlı enerji sağlamak için idealdir ve sporcuların da yoğun fiziksel aktivitelerde bulunanların sıkça tercih ettikleri bir besindir. Doğal şekeri sayesinde kan şekerini aniden yükseltmeden vücuda enerji verir. 2. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal, doğal antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. İçerdiği enzimler ve antioksidanlar bağışıklık sistemini destekler ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle çiçek balı polen kaynaklı birçok vitamin ve mineral içerir. 3. Boğaz ağrısı ve öksürük için doğal bir çözüm. Bal, boğazı yumuşatıcı etkisiyle öksürüğün doğal bir tedavisidir. Sıcak su veya bitki çayı ile karıştırılarak tüketildiğinde boğaz ağrısını hafifletir ve solunum yollarını rahatlatır. Özellikle çocuklarda öksürük tedavisinde ilaç yerine önerilen doğal bir alternatiftir. 4. Sindirim sistemini destekler. Bal, probiyotik özellikleri sayesinde bağırsak sağlığını destekler. Sindirim sistemini rahatlatır, mideyi korur ve reflü rahatsızlıkların etkisini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özellikleriyle mide ülserine neden olan bakterilere karşı etkili olabilir. 5. Yaraların ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Bal, antiseptik özellikleri sayesinde cilt üzerinde harika bir iyileştirici etki gösterir. Yara ve yanıkların üzerinde uygulandığında enfeksiyon riskini azaltır ve hücre yenilenmesini hızlandırır. Manuka balı gibi bazı bal türleri bu alanda özel olarak kullanılır. Kalp sağlığını destekler. Bal, kan basıncını ve dengeleyici ve kolesterol seviyesini düşürücü etkileriyle kalp sağlığını destekler. İçerdiği antioksidanlar damarları korur ve kalp hastalıkları riskini azaltır. 7. Cilt sağlığına katkı sağlar. Bal, nemlendirici ve antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. Doğal yüz maskelerinde sıkça kullanılır ve cildi besleyerek parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. 8. Uyku kalitesini arttırır. Bal, melatonin hormonunun salınımını destekleyerek uyku düzenini iyileştirir. Gece yatmadan önce bir kaşık bal tüketmek rahat bir uyku için etkili bir yöntemdir. 9. Doğal bir şeker alternatifi. Rafine şeker yerine bal kullanmak hem daha sağlıklı bir tatlandırıcı alternatifi sunar hem de daha küçük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekeri seviyesine daha dengeli tutar. 10. Antioksidan deposu. Bal, serbest radikallere karşı savaşan doğal antioksidanlarla doludur. Bu özellik yaşlanma belirtilerini azaltır ve hücreleri yenileyerek uzun vadede sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakır. Bal, Rabbimizin bizlere sunduğu şifa dolu bir nimettir. Her kaşığında hem doğanın güzelliklerini hem de Allah'ın büyüklüğünü hissederiz. Şifası ve lezzetiyle sofralarımızda eksik etmemiz gereken bir mucize. Doğru kullanıldığında hayatımıza sağlık ve huzur katar. Evet, sonuç olarak arıların dünyası sadece onların hayatta kalma çabalarını değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan bağını anlamak için de mükemmel bir kaynak. Arıları korumak aslında kendi geleceğimizi korumaktır. Bu nedenle onların mucizevi yaşamlarına hayranlıkla bakmalı ve doğayı koruma konusunda onlardan ilham almalıyız. Evet, arıların hayatına baktığımızda onların küçücük bedenleriyle muazzam bir düzen içerisinde çalıştıklarını görüyoruz. Çiçeklerden bal yapmalarına, mühendislik harikası altıgen petekleri inşa etmelerine, milyonlarca kilometre uçarak polinasyonu sağlamalarına kadar her bir detay insan aklını hayrete düşürecek bir mükemmellik taşır. Bu kadar karmaşık ve ince bir düzenin tesadüfen meydana gelmesi mümkün müdür? Elbette hayır. Arılar kainattaki her bir varlık gibi yaratılmış olduklarının açık delillerinden biridir. Onların her hareketi Allah'ın sonsuz ilmini, hikmetini ve kudretini gözler önüne serer. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde arıların Allah'ın emriyle nasıl hareket ettiği ve onların bal üretmesinin insanlar için bir şifa kaynağı olduğunu şöyle anlatır. Rabbim bal arısını vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve onların kurdukları çardaklardan kendilerine evler edin. Sonra her türlü meyveden ye. Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek, bal çıkar ki ondan insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için deliller vardır. Arılar sadece doğanın bir parçası değil, aynı zamanda bizlere Allah'ın büyüklüğünü anlatan birer ayettir. Onların yaşamındaki harikaları fark etmek, yaratıcımızın sanatına daha derin bir şekilde idrak etmemize vesile olur. Arıların bu düzenine şahit oldukça Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü bir kez daha anlıyor, kalplerimizde şükürle onu anıyoruz. Allah, en küçük bir varlıkta bile insanı hayrete düşüren
böylesi bir mükemmellik yaratırken onun büyüklüğünün tasavvur etmekten aciz kalıyoruz. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Hadid Suresi 57. Arılardan ve onların hakikatlerinden ilham alarak Allah'a daha fazla yönelmek, hayatımızda şükür ve tevekkülü arttırmamıza vesile olsun. Rabbimizin büyüklüğünü her an hatırlamayı nasip etsin. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.